NTV ekranlarında hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Aslında bizler sizin evinize hoş geldik, sefalar getirdik. Çok çok tatlı bir konuğum var. Yani aslında tanışmıyoruz ama tanımıyoruz birbirimizi ama tanışıyoruz. Bu daha doğru oldu. Ve ben onu şu yüzden çok beğeniyorum uzaktan. Bir kere kendiyle ilgilenmeyi, kendi hayatındaki yolculuğunda önce kendine doğru yolculuğa çıkmayı çok seven biri gördüğüm kadarıyla. Duruşu çok hoşuma gidiyor. Çok olgun bir duruşu ve ruh hali ve yapısı varmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum, bence kandırmıyor bizi. Çünkü kandıracak bir yapı gibi de durmuyor. Bir tane cümlenin peşinden gideceğiz tabii ki. Amelia Earhart. En zoru harekete geçme kararıdır. Geri kalanı ise sadece kararlılık meselesidir. Harekete geçebilmek için ne için hareket edeceğimizi bulmamız lazım. Neye doğru hareket edeceğimizi bulmamız lazım. Gerçekten o harekete geçmek istiyor muyuz? Bu bir ihtiyaç mı yoksa zorunluluk mu? Bunu ayırt etmek lazım. Bu da ne demek? Çok ciddi bir içsel yolculuk demek. Kendini dinlemek, ihtiyaçlarını fark etmek, hayallerini netleştirmek ve daha sonra da neydi efendim? Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot gibi, ki onun için sanırım daha kolay bunları yapmak. Evet, bu güce sahip olmak gerekiyor. Bence Berker'de bunların hepsi var. Berker Güven konuğum. Gelin. Sen yapıyorsun değil mi? Bodoslama giriyorsun öyle. Ya Hoş geldin. inanılmazdı. Hoş bulduk. Yapıyorsun bunu değil mi? Yani çok şey oldum ben burada. Önce beni anlatırken oldum. Hissin bunlar, Ondan seni sonra anlatmak inanılmaz değil. utandım. Şimdi önce şundan başlamak istiyorum. Evet. Benim için çok önemli bir insanın psikoloğa gidebiliyor olması, Hı hı. bir seans alıyor olması. Hı hı. Bu düzenli olmak zorunda değil. Hı hı. Ben 27 yaşımdan beri psikoloğa gidiyorum. Bir dönem olur her hafta Hı gidersin. hı. Bir dönem olur ayda bir gidersin. Bir dönem olur 6 ayda bir. Uzman çünkü ya o. Evet. Hani ben şunu seviyorum. Ya böyle böyle şeyler oldu. Ben böyle böyle tepkiler verdim. Buralarda çıkmaza girdim. Burada kelimem kalmadı. Ne yapsak demeyi seviyorum. Şimdi sen de seviyorsun. Evet. Bu heyecan, bu ilgi nereden? Oradan başlamak istiyorum. Ya öncelikle ben işte konu açıldığı için hani 5,5 sene gittim. Benimki psikanalizdi. O daha Evet, güzelmiş. o çok güzel. Ya o yüzden zaten 5,5 sene düzenli olarak gitmem gerekiyordu yani. Ama Hani 22 yaş çok 22 iddialı. yaşında gittim, evet. Neden? O dönem ihtiyacım vardı. Yani iyi hissetmiyordum kendimi. Birinin beni yani anlamasına ihtiyacım vardı ve profesyonel olan birinin anlamasına ihtiyaç Müthiş bir duyuyordum. bakış açısı. Ondan sonra da gideyim dedim yani. Hani gitmeye başladım. Hani bir iki gittim, ilk başta gittiğimde hatta şey dedim. Oturdum, bakıyoruz böyle birbirimize. Evet. Tamam. Hiç gitmemiştim daha önce. Ondan sonra dinliyorum dedi. Neyi dedim. İşte ne anlatmak istiyorsanız onu dinliyorum. Okey dedim. Bir şeyler anlattım. Ne anlattığımı da hatırlamıyorum. 3 seans, 4 seans, 5 seans gittim. Sadece biri var karşımda, bir kadın var. Onu anlatıyorum. Ondan sonra kalkıp gidiyorum ve hiçbir şey söylemiyor. Ha. Böyle dedim, ne zaman hani konuşacağız biz, hani ne zaman bu bir diyaloğa dönüşecek? Ben hep monolog Monologtan atıyorum çıkıp. çünkü şu an tirat atıyorum yani gelip hani buraya. Zamanı var falan dedi. 8. 9. seansta böyle bir cümle etti. Yine onu da hatırlamıyorum. Ama böyle ya ilk defa konuştuğu için aldandım. Ah! Hani Dedim şaşkınım. ya ilk defa konuştu diye hani duyduğum şeyden etkilendim ya da gerçekten etkileyici bir şey söyledi bilmiyorum ama sonrasındaki yolculuğumda o 5,5 senede hakikaten psikanalizde anlattığınız şeyler bir veri depoluyor ya nihayetinde. Tabii. Şimdi bütün o veriyi depoladıktan sonra benim söylediğim bir şeye yani psikanalistin alameti farikası senin o 10. seansta söylediğin şeyi 3 sene sonra sana gelip de sen bana böyle demiştin, hatırlıyor musun? Muhtemelen bundan dolayı şu anda bunu yapıyorsun ve şu paterni takip ediyorsun diyordu. Ya onlara inanılmaz kafa açıyor insanın kendi Tabii. kişisel farkındalığı ile ilgili. Bence bir oyuncunun mutlaka hani hem mesleki olarak hem de bir insanın da yani hani çok sağlıklı bir şey yani kendisini tanıması, bir şeyin neden yaptığını biliyor olması, bir şeye neden öfkelendiğini de biliyor olması. O zaman çünkü artık şuna karar verebiliyorsun. Bir şey seni öfkelendiriyor. Önce değer mi değmez mi ona karar veriyorsun. Sonra da acaba buna öfkelenmeli miyim gerçekten yoksa öfkelenmemeli miyime karar veriyorsun. Yani devam ettirmeliyim yoksa okey mi bu benim için falan.
Ve bütün hayatını çok güzel yönetmene sebep oluyor yani. Psikanaliz, psikoterapi bunların hepsi ya psikoloji genel olarak insanın kendisini anlamaya çalışması çok kıymetli bir şey bence. Bence yaş olarak çok doğru bir şey olmuş 23-24. Çünkü artık kimlik oturuyor, sen oluşmaya başlıyorsun ve muhteşem bir aslında inşaatın altyapısı oluyor bu. Evet. Yani Onur Ünlü'yle biz bir film çekmiştik işte Top Aşkı'nın Maceraları 2018'di yanlış hatırlamıyorsam. Orada şey demişti Onur abi. eee, Oyunculuk çalışırken kendin için yapabileceğin bir yandan en iyi şeylerden biri de antropoloji çalışmak. Ya. Yani insanın nereden geldiğini bilirsen karakterinin doğasına da hükmedebilirsin. İçgüdülerine de hükmedebilirsin. Çünkü o dönemki amigdalamız bizim hani inanılmaz derecede yoğun, ilkel. Sonrasında neokorteks geliyor. O şey bizim ya ikinci beyin gibi olan çalışan ve biraz daha sosyal alanların içerisinde bilinçli ilerlediğimiz. Amigdalanın çok kuvvetli olduğu tamamen bizim işimizde içgüdüyle alakalı bir şey ya Tabii. aslında ve karşımızdakini dinlemekle alakalı. O yüzden bu hem antropolojiye o dönem biraz merak salmıştım hem de psikolojiye zaten hani hep çok meraklıydım. Onu o şekilde çalışmak bana çok iyi geldi. Kendimi çalışmak, kendimi anlama yolculuğu. O da bence bir takım insanın kendi antropolojisi gibi oluyor aslında. Kendi psikoterapisine gitmek. Zaten şimdi anlıyorum bana hissettirdiğin her şeyin sebebini. Çünkü sen aslında kendi şahsi haritanı o kadar güzel bir zamanda, o kadar doğru böyle masaya koymuşsun ki biliyorsun neyi ne kadar yapmak istediğini ve yapabileceğini. Tabii ki her yaşta ve her dönemde değişiriz ve dönüşürüz ama bazı şeyler bizi biz yapar. Mizacımızın parçalarıdır. Onlar bizimle yaş alır. Çok da değişip dönüşmezler. Bizim olma sebebimiz, biz olma sebebimizdir. Sen onları çok erken keşfetmişsin. O yüzden belki de bu kadar özgürce oyunculuk alanında, şimdi işte tiyatroda yapımcılık yapabiliyorsun. E, Tiyatro sahnesinde başka bir yerden anlatmak istiyorsun hikayeni. Hayatında da çok doğru ve dimdik duruyorsun. Ben senin özel hayatında da duruşuna çok saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Nihal'e de buradan sevgiler iletiyorum. Evet, ben de el sallayayım. Çok çok beğendiğim bir oyuncu arkadaşım o da. Benim de. Herhalde. Yani ben bu anormal bulmuyorum bunu açıkçası. Ben sizin ilk hikayeniz başladığında tabii ki sizi takip eden ve sevenlerden biri olarak hep şey dedim, Allah'ım nazar değmesin ve yıpratmasınlar. Çünkü mutluluk ve aşk o kadar zor bulunan bir şey ki ve süreçte orada senin duruşundu ilişkiyi ayakta tutacak olan şey. Kadın zaten duruyor aşkının arkasında. Evet, doğru. Yani cinsiyetlere atfetmek ne kadar doğru tabii ki de duruşu bilmiyorum ama Nihal özelinde konuşmam gerekirse o zaten yani hayattaki duruşu hep Evet. çok sağlam yani. Benim de kendi değerlerim var. Evetlerim, hayırlarım çok nettir yani. Ne güzel. Bir de işte yine Vatanım Sensin zamanında Taylan biraderlerle çalışırken onlar da şey demişti yani bu sektörde seni kim olduğuna ve ne yaptığına evetlerin değil hayırların karar verecek. Çünkü hayırlarını sadece sen biliyor olacaksın. Orası senin erdemin olacak. Evetlerini herkes sadece biliyor olacak. Neye hayır dediğini bilmiyor olacak kimse. Ee, Benim de yani ondan sonraki evetlerim ve hayırlarım hani hep hayatımda ona entegre edeceğim şekilde ilerledi. Tabii yani Nihal'le ilişkimiz de bizim işte 5 sene oldu. Maşallah. Aynen öyle. Daim olsun. Teşekkürler inşallah. Yani çok şükür hani huzur çok başka bir şey ilişkide. Ben şimdi hep mesela işte şey yaparım. Yaşlıları hep kenara çekerim böyle. 80 yaşlarında insanları falan. Hep onlara sorarım hani. Uzun bir ilişkinin sırrı nedir? Hayat nasıldır? Hayatta pişman olduğun şey ne? Tekrar geri dönüp yapmak istesen ne yaparsın? Çünkü onlar böyle çok uzun konuşmayı sevmediği için hap bilgiler verir. Hani Tabii, böyle artık bu, özet var şu, aynen onlarda. özet var yani geniş özet falan da aramıyor da kelimeyi. Bu diyor ve hani şey ya o kadar yıllık tecrübeden işte babaannemi çok çekerim, dedem yaşarken sağken onu He, çok çekerdim Allah falan, rahmet çok eylesin. severdim dedemi. Hani onları çekerim falan işte sorarım. Babaanneme sorduğumda işte onların büyük babamla 65 yıl falan süren bir Maşallah, ilişkileri olmuştu. Babaannem Allah'ım. de 85 yaşında şu anda işte. Maşallah. Allah sağlıklı Eee, ömür versin. aynen. Ondan sonra onu çektiğimde mesela o şey diyor. Babaanneciğim dedim hani uzun ilişkinin sırrı ne?
anlayış, saygı, bu kadar. Geri kalan her şey sallanabilir, bir şey olabilir, dönüşebilir. Aşk dönüşür, sevgiye bir şey, bazen soğuyabilirsin, kızabilirsin, Evet. bir şey olabilir ama anlayış ve saygının olması gerekiyor. Ee, Deden ne derdi? Onunla öyle şeyler çok konuşulmazdı. O böyle şeydi Ha. hani hani o Hmm. iş konuşulurdu. Hani böyle aynen. Gerçekten mi? Onunla iş konuşulurdu büyük babamla. Dedem anne tarafı dedem onunla her şeyi konuşabilirdik. Yani onlar çok başka bir hayat perspektifi vardı o dedemin. Eğlenmeyi çok severdi, makarayı çok severdi, taklit yapardı sürekli bir Aa, şeyleri falan. oyuncu, gizli Çok oyuncu. çok çok yetenekliydi yani. Çok yetenekliydi. Onun anlatma iştahı, onun neşesi yani her şeyi şakaya Annenin vurması. babası mı? Annem babası. Onlar Hollandalı aynen. Hollandalı değil Yani mi? aslen Türkler. Yunanistan'dan göçmüşler tabii buraya yani. Hani Anladım. ondan sonra Türkiye'nin vatandaşı olmuşlar. Sonrasında Hollanda'ya yerleşiyorlar. Hollanda'da, annem Hollanda'da okuyor üniversiteyi. Hmm, Dedem orada çalışıyor. hmm. Uzun yıllar orada kalıyorlar. Sonra tekrar İstanbul'a dönüyorlar. Ama evet yani bizim oradan yani dedemler orada çok uzun süre kaldığından dolayı vatandaşlık hakkı kazanıyorlar. Benim Tabii. de doğuştan öyle Tabii oluyor. öyle olmuş olmalı. Aynen. Acaba diyorum bu mizaç mı yoksa yaşadığın ülkenin de etkisi mi mesela? Sen böyle anlatınca onu düşündüm. Bir 20-22 yaşına kadar herhalde Türkiye'de yaşıyor. Ha, gençliği burada Aynen. Ondan geçiyor. sonra işte hatta annemler falan da burada okuyor. Bir 40'a kadar yaşamış olmasa. 40'tan sonra bir 10 sene kadar falan Gidiyorlar. Hollanda'da yaşıyorlar. Ama dedem o arada hep gidiyor geliyor tabii. Sonra orada bir yerleşik Güzel. hayata geçiyor. 75'e kadar falan da orada yaşadı. Ondan sonra Türkiye'ye döndü işte. Peki o zaman bu babaanneler, dedeler bu ilişkilerden senin şimdi kısacık kısacık hap bilgilerin saygı, Evet. anlayış. Saygı, anlayış. Yani aslında bu kadarı yetiyor da artıyor. Bir de huzur çok önemli benim için ya. Huzur yani bir de eee, evde oturduğun, birlikte olduğun, paylaştığın insanla huzur içinde sessiz kalabilmek. Aa, Yani çok önemli bir şey. güzel. Yani Nihal kendi şeyle ilgileniyor. İlgilenmek istediği şeylerle ilgileniyor. Bir şeyler okuyor, bir şeyler çiziyor, bir şeyler izliyor. Ben bir köşede onunla ilgileniyorum. Sonra bir dönüyorum. Ya diyorum şöyle bir şey okudum bilmem ne. Aa öyle mi? O da ben şöyle bir şey düşündüm ben de. Şöyle bir şey geçti aklımdan. Aa öyle mi? Tamam okey. Sonra sessiz kalıp ya o sessizlikten rahatsız olmamak. Çünkü hepsi bir konuşma ihtiyacı, bir şey yürütme ihtiyacı falan ya. Hani çabasız, Değil mi? hiç çabaya ihtiyaç duymadan kendi seyrinde ilerlemesi bence çok önemli. Yani bir ilişkiyi ayakta tutmak için sürekli bir şey yapıyorsan bence orada bir problem var ya. Çaba mı geliyor Bir sonunda? bakmak lazım ona yani. Hani ayakta tutmak için sürekli bir şey yapma ihtiyacı varsa yani. Evet, Ona hoşluk yapabilirsin tabii ki de. Değil mi? Yani tabii ki. eee, yani Duramazsın bir hediye zaten ama. alırsın, bir şey yaparsın, bir yere götürürsün, bir sürpriz yaparsın. Mesela ben de sürprizlere bayılırım zaten. Evet, Ben güzel. restorana bile gittiğimde şey derim mesela yani garson atıyorum gelir. Diyelim ki işte suyunuzda limon olsun mu diye sorar mesela. Ben de derim ki sürpriz olsun. Şaşırt beni. Şaşırt beni, hani şaşırt beni, sürpriz olsun derim yani. Çok Her şey güzel. sürpriz olmasını çok severim. Hani o yüzden sürprizlere asla hayır demem ama aramam yani. Hani Anladım. bana niye uzun zamandır sürpriz yapılmadı olmam yani. Sürpriz yapılırsa mutlu olurum ama onun dışında da mutluyum yani. Aslında sen böyle deyince ne düşündüm biliyor musun Berker? İzlediğim aşk filmlerini ya da böyle hayatımdaki anları düşündüm. İnsanın zihninde kalan en derin anlar bununla ilgili, en sessiz anlar. Mesela hemen şeyler geliyor aklıma. Sadece bakışarak iletiştiğin anlar. Küçücük Evet. bir dokunuş anı. Kalabalığın içinde öyle bir bakıştın ki belki de el ele bir anda hemen çıktın oradan ve baş başa devam ettin geceye gibi. Bir bakışla böyle anlayıp hemen böyle bir duygu değişimi ve heyecanlanma hali. Sessizlikte daha bence tutku ve bağ var. Sessiz anlarda. Şeyde de mesela yani bir şey oynarken düşünsene yani sessiz bir an aslında ne kadar Evet. kıymetli değil mi? Tiyatrodaki kamera karşısındaki hiç konuşmadığın bir sahne. Yani çünkü ne olursa olsun bir diyalog var ve onu hayata geçiriyoruz ya ve o başkasına ait ve o yazılmış bir şey. Ama o işte sessiz an
tamamen senin öznelliğinden çıkan yaratıcı bir şey ya yani. Evet. Onun da o sessizlik de ne kadar güçlü. Hayatta da öyle bence. Şimdi Evet, Pulitzer ödüllü çok küçük bir ihtimalin hikayesi. evet. 27 Nisan premier yapıyor. Burada tabii ki önemli olan şeylerden biri, her tiyatro oyununda olduğu gibi bütün karnesini okumak istiyorum. Yazar Ebony Booth, yönetmen Yelda Baskın, çevirmen Fatih Gençkal, dramatürk Yıldırım Türker, yapımcı Berker Güven. Buraya ayrı konuşacağız. Büyük cesaret, seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Reji asistanları Mehmet Kaan Şahin, Bahar Yurtsever, dekor tasarımı Barış Dinçel, yapım koordinatörü İpek Turgay Tan, ışık tasarımı Utku Kara, ses tasarım Arın Kamiloğlu, kostüm tasarım Öykü Çakmak, afiş tasarım Berkcan Okar, fotoğraf Egemen Pırlant, Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve usta aktör Tayfun Eraslan oynuyor efendim. Hepsine selam olsun. Hepsine Çok buradan el teşekkürler. sall. Buradan böyle Çok bol bol teşekkürler Zeynep. sevdiklerimize ve takip ettiklerimize el salladığımız bir gün ve hem yapımcısı hem oyuncusundan dinlemek istiyorum. Pulitzer ödüllü çok küçük bir ihtimal hikayesi. Bu tiyatro oyunun ismine bayıldım çünkü bu aralar gerçekten herkese bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bütün umutsuzluğun içinde, bütün çıkmaz sokakların içinde, bütün karanlık tünellerin içinde küçücük de olsa bir ihtimal var. Ve bize ne anlatıyor bu oyun, çok merak ettim o Çok yüzden. güzel. Oyunun ismini Yıldırım buldu her şeyden önce. Çok güzel isimmiş. Evet, oyunun ilk İngilizce ismi Primary Trust. Hı hı. O da iki anlama geliyor aslında. Biri temel güven Evet, anlamına geliyor temel İngilizce'de. güven. Öbürü de güven fonu anlamına geliyor. Bir banka terminolojisi. Doğru. Karakter bankada çalışmaya başlıyor. Bankanın ismi Güven Bankası ve ondan sonra da aslında metaforik olarak kendi temel güvenine yatırım yapıyor. Ve onu ilerletiyor, orada hayatını ilerletiyor gibi bir hikayesi var. Ve aslına bakarsanız bir anne kaybını atlatamamış bir kırılgan bir insanın hikayesi bu. Benim bu oyunda en çok vurulduğum şey bizim toplumumuzda hep güçlü erkekler anlatılıyor ya. Erkekler Ya ağlamaz. erkekler ağlamaz, işte erkekler güçlüdür, işte kadınına Dik sahip dur. çıkar falan gibi inanılmaz. Sanki kadının sahip çıkılmaya Aynen ihtiyacı yani. varmış gibi. Hani yani çok geride kalmış fikirler gibi geliyor bunlar bana. Kadın erkek diye bakmaktansa birey olarak hala bakamıyorsak yani Evet. bu da çok ayıp geliyor artık. Erkek modeliyle ilgili, cinsiyetiyle ilgili atfettiğimiz bütün bu güç vesaire bilmem nenin aksinde bir adamın hikayesini anlatıyor. Kırılgan bir adamın hikayesini anlatıyor ve anneyi kendisini onaramamış kaybetmiş. bir adamın hikayesini anlatıyor. 10 yaşındayken annesini kaybetmiş Hmm. ve ondan sonra da baba da olmadığından dolayı yetimhaneye gitmiş. Yetimhanelerde büyümüş. Oradan oraya koruyucu ailelerle hayatına devam etmiş. Ve bu yolculuğun içerisinde de kendisine bir arkadaş yaratmış gibi bir hikayesi var aslında. Ve gündüzleri işte o kitapçıda çalışıyor, bir tane kitapçıda çalışıyor ve akşamları işte kendi yarattığı arkadaşıyla birlikte, evet, kendi yarattığı arkadaşıyla Görünmez. birlikte aynen görünüyor da bazı anlarda, bazı anlarda görünmüyor. Bonnie Yeri adlı en sevdiği bara gidiyor. Fakat bir gün kitapçı kapatacağını söylüyor. Kitapçı kapatacağını dedikten sonra 16 yıl boyunca çalıştığı kitapçıdan ayrılmak ve yeni bir iş bulmak zorunda kalıyor. Çünkü hayatta kimsesi yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra serüven başlıyor. Ve insanlarla hiçbir şekilde etkileşime geçmiş, hiçbir şekilde iletişim kurmamış ve bu yalnızlığın içerisinde kalmış ve kuramamış yani. Bunu beceremiyor. Çünkü yani var. çünkü gerçekten biriyle iletişim kurduğu noktada onu Kurtulacak. da annesi gibi kaybedebilir onu da sevdiği noktada. Buna istemiyor. adım atamıyor dolayısıyla. Bu çok insani bir şey. Çok var ama böyle değil mi? Evet ve bu adam Bence de. 34 yaşına gelmiş. Oo. Böyle. Dolayısıyla o adamın tekrar hayata, arkadaşlıklara, bir ilişkiye, yeni bir işe adım atması aslında çok küçük bir ihtimal hikayesi. Bu oyunda mesela her şey çok sürprizsiz dururken yine de seni gafil avlayabiliyor. Çok güzel. Bence Pulitzer ödülünü almasının sebebi de o. Abartısız, basit ve sade bir hikayenin içerisinde kendi sürprizlerini özgün bir şekilde yaratmış. Bütün klişeleri varmış gibi gösterip tersine döndürmesi çok kıymetliydi metnin. O yüzden de ben bu metni yapmak istedim yani.
Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Her Bakalım. şeyden önce yapımcı olarak. Çok stresli. Lütfen yani bakın çok küçük bir ihtimal hikayesi oyunu da yaraları sarabilecek ve size de birkaç seansa bedel, birkaç öğretiyle oradan ayrılmanıza sebep olacak oyunlardan biri. Bir de yapımcıya destek olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapımcı ufku çok geniş ve bu iş parasız yürümüyor. Burada destek olmamız gerekiyor. Ben hemen listeme ekliyorum. Bir de çok eğlenceli bir oyun bu arada yani. Mesela. Onu da söyleyeyim yani. Aynen. İyi. Gelin falan. Gelin aşırı eğleneceksiniz. Gelin, çok eğlenceli falan. Kaka, dram, her şey var. Hayat aslında bence. Evet, Hayat. evet. 27 Nisan premier yapıyor efendim. Mayıs ayında mutlak gidilmesi gereken oyunlardan biri olarak çok küçük bir ihtimalli hikayesini listenize ekleyin. Bu arada yazdığını biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, yazıyorum. Onlar ne oluyor? Ya onlar şöyle, geçen sene onlara ayırdım. Tamam. 2 tane dijital formatta dizim var. İşte bir tanesi kara komedi, Tamam. öbürü dram, böyle bir dram gerilim hikayesi. Buraya çok fazla ağırlık verdim, kara komedi olan hikayeye ve platformlarla da görüştüm. Tamam. Bir tane platform o dönem dönüşüyordu başka bir şeye. İsmi değişiyordu. Evet, ismi değişiyordu. Aynen öyle. O yüzden onların kendi takvim yayın stratejisini daha yeni oturttukları için daha sonrasında şey yapmak istediler. Öbür görüştüğüm platform benden birkaç tane revize istedi senaryo ile ilgili ve sıcak baktıklarını söylemişti. Ancak revizelerin geldiği nokta çok ortak mutabık kalamadığımız bir nokta oldu. Dolayısıyla başka platformda hayat bulmasının daha sağlıklı olacağını düşündük. Ama bu da benim biraz daha çalışmama vesile oldu. Oyun girince araya tabii ben şimdi oyuna Aralık falan başladım oyun Tabii. üzerine çalışmaya. Hani yaza kadar da zaten bunları yapmıştım. Yazın bir tatil yapmıştım. Hani şu anda çok fazla ilgilenemedim. Ama yakın zaman demeyeyim de hani burada şimdi bir yapımcılığı tecrübe ediyorum tiyatroda. Bir yandan oynayacakken 8 sene sonra tekrar tiyatro provasına girmenin zorluğu yetmiyormuş gibi bir de yapımcılığını yapıyorum yani. Hani bir yandan işte karakterin duygusal derinliğini düşünüp karşımdaki oyuncuyu dinleyip ona uygun pası vermeye çalışırken öbür yandan Seyirci insanların saymıyorsun ne bir de. yiyeceğini düşünüyorum falan. Seyirci Ekibin sayıyorum, işte bakıyorum teknik ne oluyor. ekibin şeyi var falan Yemek diye. geldi mi? Yemek geldi mi? İşte Haklısın. onun bilmem nesi şey mi? Onun o röportaja gidecek, onun programı yapılsın falan. Ya ama eğlenceli. Ben seviyorum böyle şeylerle zaten aynı anda 10 tane şeyle uğraşmayı. Peki Yanımda televizyon? ara vereceğimi zaten 3 kız kardeşten sonra söylemiştim. Çünkü 84 bölüm şehir dışı iş yapmak Evet. ya böyle İstanbul'daki 125 bölüme tekabül ediyor. Yorucu. Yorucu oluyor yani. O yüzden bir süre ara vermek istediğimi söyledim. Bir de çok fazla üst üste dizi yaptım. Hani çok şükür hepsi de tuttu. Yani benim 4 tane işim var ama 200 bölüm dizim var Ceyda. Maşallah. Yani hani o yüzden hani çok şükür hepsi çok güzel gitti, tuttu. Ama biraz dinlenmem gerektiğini ve kariyerimi sadece buraya endekslememem gerektiğini düşündüm. Açıkçası Eylül'de uygun bir proje olduğu takdirde istiyorum. Ama ben işte dizi yaparken hep mesajına dikkat ediyorum. Evet, senin olmazsa olmazların Evet, var. olmazsa olmazlarım var. Yani 200 bölüm kariyerim var. Çok şükür hiçbir kadına el kaldırmadım bu zamana kadar Bu senin kariyerim isteyerek boyunca. seçtiğin. Evet, aynen Yani öyle. karakteri böyle bir şey yazılsa ne yapacaksın? Yok, çok şükür yani mesela Üç Kız Kardeş'te de en başta zaten bu hassasiyetlerimi konuşmuştuk. Süreç film yapımcıları Ali abi ve İnce Burada ablayla. küçücük parantez girmek istiyorum. Berker herhangi bir oynadığı karakterin kadına şiddet gösteren bir karakter olmamasını istiyor. Bir oyuncu olarak kadınların hani nasıl vardır ben öpüşmem televizyon dizilerinde gibi hatları olabilir, haklıdır. Herkes kendi şahsi hayatında kendi kararlarını alır. Berker'in de böyle net bir çizgisi var ki kadına şiddet gösteren bir karakteri canlandırmayacak. Evet. Ya tabii ki de bu insanlar tartışabilir yani. Hani şey Hayır, yapabilir, bu şiddet, normal bir şey ama bedensel beden şiddetten fiziksel olarak bahsediyorsun, fiziksel. vurması hoş bir şey değil yani. Yani bu bence yani bir de şöyle bir şey var. Bu bir film senaryosu olsa, başı sonu belli olsa mesela okey Anladım. dersin ki hani tamam bu adam kötü ve kötü kalıyor sonunda. Ama ilk başta kadına şiddet gösteren bir adamın ondan sonra ama o da işte çocukluğunda böyleydi demek Haklısın. bu
coğrafyada biraz tehlikeli geliyor bana Ben de açıkçası. katılıyorum sana. Yani Dizide doğru bir bö- mesaj değil. Evet. Daha iyi mesajlar verebiliriz. Bence de dizide böyle bir karakteri canlandırmamayı seçmeni anlayabiliyorum. Ben ikna oluyorum bu fikre. Yani işte bizim yapımcılarımızla görüştüğümüzde onlar zaten benim bu hassasiyetimi bildikleri için çok şükür bana hiçbir zaman öyle bir senaryo Çok iyi. gelmedi. Yazıldıysa bile bilmiyorum yani, ben öyle söyleyeyim. Onlar zaten bildikleri için hep şey yaptılar ve bence ya işin kıymeti de öyle yani o yüzden 84 bölüm işi olabiliyor. Bence de. Çünkü buralara girmediğinde başka yerlerden başka bir şeyler üretmek zorunda kalıyor iş. Ben de seyirci olarak şöyle bir yerdeyim artık. Güzellikleri çoğaltmak gereken bir zamandayız. Doğru iletişim olduğunu da anlatmak gerekiyor. Çok fazla yanlış iletişim üzerinden hikaye ve kurgu oluşturduk ve hepsi de niyeyse mutlu sonla bitiyor. Halbuki kötü iletişimin sonu mutlu sonla bitmiyor gerçek hayatta. Biz bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kandırmacanın da bitmesi gerekiyor bence. Ben de senin gibi düşünüyorum. Tabii ki oyuncuyuz ve bir şeyleri canlandıracağız ama evet, bir filmin bütünlüğünde kötülük yapmış bir karakterin cezasını gördüğü bir yerde kötüyü oynamakla kötülük yapmış birinin 100 bölüm sonra taçlandırılması ve kahraman ilan edilmesi ve bunu canlandırmak arasında çok ciddi bir toplumsal mesaj farkı var. Bu yüzden sana katılıyorum. Cebinde ilginç bir kelime varmış. İlginç kelime değil. Ay ilginç... kelime diyorum, bilgi. Ha, bilgim var. Ben de kelime, ilginç kelime. Kelime ne? Hemen aklıma geldi. Namütenahi Hayır, falan. hayır, hayır. Bak geldi gene de ilginç. Ben işer falan. Hani her şey geliyor İlginç böyle. kelime de varmış ama hissettim demek ki. İlginç bilgi. İlginç bilgi, evet. Şimdi sana bir sorum var. Aha, bana dayandın. Ee, Buyurun. Şimdi iki tane ülke var. Bir tanesi İzlanda, bir tanesi Grönland. Tamam mı? Grönland'ın İngilizce karşılığı Greenland, yani yeşil diyarı. İzlanda'nın Iceland, yani buzul diyarı. Ama tam tersi değil mi? Ama Grönland buzullarla kaplı. Evet. İzlanda, Iceland yeşilliklerle kaplı. Neden? Aa! Bir dakika, çok acı. Bu bile başlı başına ilginç bir bilgi. Şey mi, iklim değişikliğinin yarattığı değil. Attım zaten, ilk aklıma gelen ne kadar saçma bir Ama cevap. yani çok haklısın yani. Öyle Peki neden? düşünüyorsun. Neden? Vikingler zamanında Eric the Red diye bir kaşif var. Topraklar keşfediyor, yeni topraklar vesaire. Viking'di bu adam. Ve Grönland'a gittiğinde orada bu toprağı keşfediyor ve diyor ki burası buzullarla kaplı bir yer ama burada biz kolonileşebiliriz ve toprak sahibi olabiliriz. Fakat biz buraya buzlu olduğu bir şey olursa buraya kimse gelmez ve yerleşmez. Evet. Bizim burayı başka bir şekilde şey yapmamız lazım diyor. Kandırıkçı. Ve dolayısıyla o toprağın ismi Greenland diyorlar. Bizi kandırdı. Ve Biz orayı yeşil zannedip gidip buzlarla o karşılaştık. da aynen öyle. Ve oraya çünkü yani kendi halkını oraya götürüp orada kolonileşmesi ve çünkü ya o toprağı istila ediyor, keşfediyor. Ama o toprakta popülasyon olmazsa başkası alacak Aa. orayı. Burayı da o yüzden mi? O yüzden de cazip hale getirmek için. Bak sen biz gidelim diye neler yapıyor tarihte de insanlar üçkağıtçı. Bitmiyor bu iş. Defterimi sana uzatacağım. Bizim bir fotoğrafımızı çekeceğim. Tamam. Çok küçük bir ihtimalin hikayesini tekrar sevgiyle tavsiye ettikten sonra da programın sonuna gelmiş olacağız. İyi ki geldin. Bitti mi? Vallahi bitti işte, bak gördün Çok hızlı mü? bitiyormuş Bu ne ya. ya? Ben bir sürü soru soracaktım ya. Evet. Böyle oluyor işte. Tamam. Sen gene gel. Bir daha gelirim, Sen anlaştık. nasılsa anladım ki hem yapımcı hem oyuncu olarak devam edeceksin. Bir dahakine yapımcı olarak. Bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki dijital platformdaki dizinin haberi için geliyorsun. Ne mutlu olurum Niyet ya. ettik. Tamam, manifestledik. Evet, bunu manifestledik, Okey. masaya koyduk. Bu Evrene masada niyet gönderdik. edilenler oluyor, ben biliyorum. Bunu niyetledik biz. Tamam. İyi ki varsın. Sen de çok teşekkür ederim. Çok Şahane mutlu bir oldum. adamsın sen. Yolun hep açık olsun. Çok teşekkür Ve ederim. seni mutlu eden o midendeki kelebeklerin hepsi çırpışmaya, böyle uçmaya devam etsin. Ve evet, üretsen, çünkü çok güzel bir yerden üretiyorsun ve bize öğretiyorsun bence. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İşte harika bir şey bu. İnsan kendine doğru yolculuk yaptığı zaman üretmesi değişiyor.
yaşaması değişiyor. Arkasında durduğu şeyler ve duruş biçimi değişiyor. Çünkü neden? Çünkü kendini biliyor. Nerede neler yapacağını biliyor. Sınırlarını biliyor ve evet, Berker'in dediği gibi en çok da hayırlarını biliyor. Bunu biraz düşünelim derim. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.